Tarihin tozlu sayfalarının derinliklerine indiğimizde karşımıza sürekli olarak bizi şaşırtan ve büyük antik medeniyetler yapbozunun parçalarını oluşturan sıra dışı bilgiler çıkıp durur. Göksel araçlar olan vimanalar, koca şehirleri yok etme gücüne sahip antik silahlar, bilinmeyen alemlere seyahat etmenizi sağlayan geçitler ve daha nicesi. Fakat bunlardan bir tanesi özellikle bizim geleceğimizi yakından ilgilendiren bir konu. Neden mi? Çünkü eğer iddialar doğruysa gelecekte medeniyetimizi tıpkı bizden öncekiler gibi dev bir yıkım beklemekte demektir. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Araştırmacı yazar Zecharia Sitchin 12. gezegen ismini verdiği kitabını kaleme aldığında popüler kültürde günümüzde pek çok kişinin ağzına dolanmış bazı tanımların doğmasına sebep oldu. Bunlardan bir tanesi de Nibiru. Hatırlarsanız size birkaç hafta önce detaylı bir şekilde Anunnakilerden bahsetmiştim. İşte Nibiru, Zecharia Sitchin'in kitabında yazdığı iddialara göre bu tanrısal varlıkların ana gezegeni. Hatta kendisi bu gezegen hakkında detaylı bilgiler verip orada yaşayan Anunnakilerin kendi gezegenlerinin zayıflayan atmosferini onarmak için dünyamıza gelip altın çıkarmaya başladıklarını iddia etmiştir. Şimdi kitaplar gerçekten okuması son derece keyifli kitaplar. Ama önceki videomda da size bahsettiğim gibi ortada çok büyük bir sorun var. Sitchin bu kitaplarında bazı tarihi verileri alıp kendi çıkarımları ile birleştirerek bize anlatır. Misal, elinde sadece göklerden gelen kral soyu Anunnaki kelimesi ve Nibiru var diyelim. Sitchin bunu bazı çapraz bilgiler kullanarak ve bol miktarda kendi çıkarımlarını ekleyerek bize şu şekilde sunar. Güneş sisteminin açıklarında dolaşan, atmosferi zayıflamış Anunnakilerin diyarı Nibiru. Şimdi dediğim gibi kitapları okuması keyifli ama günümüzde bunlar nasıl olduysa gerçekten kazılarda bulunan Sümer tabletlerinde yazıyormuş gibi aktarılıyor ve insanlar ciddi şekilde sorgulamadan bunlara inanır hale geldiler. Tamam, bir Anunnaki gerçeği cidden tabletlerde de var ama bu denli ara bilgi hem de bu kadar spesifik bir şekilde yok. Bu tamamen yazarın hayal gücü ve kendi çıkarımları. Araştırmalarınızı yaparken bunu lütfen unutmayın. Peki Nibiru olayı da tamamen Sitchin'in hayal gücünün bir eseri mi? İşte bu soru bizi her zamanki gibi zamanda bir yolculuğa çıkaracak. Çünkü cevapları bulacağımız yer bir kez daha kadim Mezopotamya toprakları. Fakat bu sefer bize bizzat günümüzün astronomi bilimi de yardım edecek. Yolculuğumuza başlayalım. Sene 1840. Austin Henry Layard önderliğindeki arkeologlar antik Ninova kentinin bulunduğu alanda kazı çalışmalarını yürütürken toprağın altında M.Ö. 7. yüzyıldan kalma Asur kralı Başurbanipal'ın büyük kütüphanesini keşfederler. Binlerce kil tabletten oluşan devasa bir antik bilgi deposu. Keşfedilen tabletler arasında ise son derece önemli olan bir tanesi vardır. Enuma Elish destanı. Kökeninin M.Ö. 2000'li yıllara dayandığı düşünülen ama ilk ne zaman ortaya çıktığı hakkında tam emin olamadığımız bir kaynak. Enuma Elish kelime anlamı olarak göklerdeyken anlamına gelir. Bunu aklınızda tutun, birazdan yerine oturacak. Tabletlerde insanın yaratılışından tutun, göklerin dahi nasıl oluştuğuna ve göksel tanrıların savaşına dair derin sembolik anlatım vardır. Enuma Elish'in bu göksel yaratılış ve tanrıların savaşları bölümünü normal bir şekilde okuduğunuzda açıkçası son derece fantastik öğelerle donatılmış bir Yunan mitolojisi hikayesi gibi gelecektir. Fakat bilim ve teknoloji geliştikçe bazı araştırmacılar şu soruyu sordular. Ya bu sembolik anlatım fantastik bir hikayeyi değil de gerçekten yaşanmış bazı göksel olayları anlatıyorsa? İşte bu yaklaşım gerçekten pek çok şeyi değiştirdi. Çünkü eğer bu soruyu soran araştırmacılar haklılarsa Enuma Elish bize Güneş sisteminin yaklaşık 5 milyar yıl önce nasıl oluştuğunu anlatıyordu. Enuma Elish, Babiller tarafından antik Sümer inancı baz alınarak yazılmış sıra dışı bir destan ve bilgi kaynağı. Sembolizmi tabii ki zamanla değişerek Babil tarzına dönüşmüş ve Babil'in tanrısı Marduk, ki kendisi hatırlayanlar varsa Enki'nin oğludur, hikayenin merkezine koyulmuş. Fakat burada kimi araştırmacılara göre şöyle bir sıkıntı var. Marduk normal Sümer panteonuna göre Enlil ve Enki ve hatta çoğu temel ana tanrıdan çok daha sonra doğmasına rağmen Enuma Elish'te onun sanki çok daha önce doğmuş bir ana tanrı olarak anlatılması durumu vardır. Bunun sebebini anlamak zor değil. Sonuçta Babil'in ana tanrısı. Ön plana çıkması normal. Ama bu sebepten hikaye diğer Sümer tanrı kronolojisiyle pek uyuşmuyor. Peki ya bu destan bize Sümer mitlerini değil de gerçekten astronomiyi anlatıyorsa? İşte o zaman taşlar kimilerine göre biraz daha yerine oturuyor gibi. Bu çok da mantıksız bir yaklaşım değil. Çünkü pek çok antik kültür her daim gezegenleri tanrılar ile ilişkilendirmiş ve ortak sembolizm kullanmışlardır.
Mesela Mars, Roma savaş tanrısının adını almıştır. Merkür, tanrıların habercisi olan bir tanrının adını almıştır. Şimdi gelin bu destanı, bu bakış açısı ve bir de astronomi ile harmanlayarak inceleyelim. Destanın adının yukarıdayken, göklerdeyken olduğunu unutmayın demiştim. İşte o at burada anlam kazanacak. Destan şöyle başlar. Üstte gök henüz atsızken ve altta yer henüz adını almamışken, yani oluşmamışken. İlk önce Apsu vardı ve ondan Tiamat ile Mummu doğdu. Daha suları ayrılmamıştı. Otlaklar ve sazlıkları yoktu. Adları ve kaderleri daha belirlenmemişti. Burada Mummu'yu Merkür, Tiamat'ı ise ondan çok daha büyük bir süper dünya olarak düşünelim. Bu varsayımları destanda anlatılan özelliklerine dayanarak yapıyoruz. Birazdan da bilimsel olarak desteklerini göreceğiz. Destan bize daha sonra Lahmu ve Lahamu'nun doğduklarını anlatır. Ve bunlardan sonra da Anşar ve Kişar'ın doğumları gelir. Fakat sonradan doğmalarına rağmen Anşar ve Kişar boy olarak Lahmu ve Lahamu'dan çok daha büyük olmuşlardır. Şimdi bilimsel olarak bakarsak Güneş sistemimizin varoluşu üzerine yapılan modellerde görüyoruz ki genelde ilk olarak Güneş'e yakın kayalık gezegenler oluşmaya başlarlar. Daha sonra da Snowline olarak bildiğimiz hattın dışında gaz devleri olarak bilinen gezegenler ebat olarak çok daha büyük bir şekilde oluşurlar. İşte bu bilgilerden yola çıkarak Lahmu ve Lahamu'nun Merkür'den sonra oluşan Venüs ve Mars oldukları, onlardan sonra doğup onlardan büyük hale gelen Anşar ve Kişar'ın da Jüpiter ve Satürn oldukları düşünülmekte. Peki o zaman ilk doğan dev Tiamat neyin nesi diyenleriniz olabilir. İşte olaylar da burada ilginçleşmeye başlıyor. Biraz daha sabredin. Destanda Anşar ve Kişar'dan sonra Anşar'a benzeyen yapısıyla Anu'nun doğduğu ve daha sonra onun da dengi olan Nudimmud'un doğduğu anlatılır. Yani Uranüs ve Neptün. Destan bize daha sonra bu tanrıların kutsal konutlarında, yani mevkilerinde yaptıkları hareketler yüzünden Tiamat'ın sinirlenmeye başladığını anlatır. Çünkü Tiamat'ın gözcülerine saldırdıkları da olmuştur. Burada gözcüler gezegenin uyduları oluyorlar. Ve Apsu'nun, yani Güneş'in bu kaosu dengeleyemediğinden bahsedilir. Şimdi burası önemli bir detay. Çünkü 2015 senesinde Andrea Isidoro ve Sean Raymond önderliğinde bir ekip Güneş sistemimizin oluşumu üzerine modellemeler yapmak için çalışmaya başladılar ve bir makale yayınladılar. Bu makaleye göre günümüzde asteroid kuşağı olarak bilinen bölgede, yani tam olarak Snowline dediğimiz iç gezegenler ile dış gezegenleri ayıran bölümde bir süper gezegenin teorisel varlığı günümüz Güneş sisteminin oluşumuna dair soru işaretlerini cevaplayabiliyordu. Aynı senelerde Kaliforniya Üniversitesi yaptığı süper bilgisayar modellemelerinde Güneş sistemimizin 4.6 milyar yıllık tarihini simüle ederek bir takım veriler üretti. İlk başlarda son derece kaotik yapıda olan Güneş sistemimizin zamanla gaz devlerinin oluşması ve günümüzde büyük tutuş hipotezi olarak bilinen dengesiz bir şekilde sistemin içine ve dışına yaptıkları hareketlerden ötürü büyüklü küçüklü trilyonlarca maddeden arınmaya ve temizlenmeye başlamış ve bu asteroidler ya da gezegen olamamış büyük parçalar bu devler tarafından ya yutulmuş ya da sistemin dışındaki Oort bulutu ya da Kuiper kuşağına doğru atılmışlardır. Fakat bu simülasyonda bir sorun var. Gaz devlerinin neden Güneş'e doğru yaklaşıp sonradan tekrar dışa gittikleri tam açıklanamıyor. Ama 2015'te yapılan ilk başta dediğim simülasyon bunu açıklıyor. Jüpiter'in başını çektiği bu hareketin olması için Mars ve Jüpiter arasında, yani günümüzdeki asteroid kuşağında bir süper dünyanın olması gerek ki dev yerçekimsel alanları ile birbirlerini çekip itsinler. Tabii bu hikayenin sonu bilimsel olarak da genelde ne yazık ki dev bir yıkım ile biter. Şimdi Enuma Elish'i tekrar hatırlayın. Gaz devleri olan Anşar, Kişar ve diğerlerinin Tiamat'ın göksel makamına gelerek onun gözcülerine nasıl saldırdığını ve onu nasıl sinirlendirdiklerini hatırlayın. Hafif bir aydınlanma geliyor gibi değil mi? Ama daha durun, hikaye yeni başlıyor. Sizi sıkmamak için artık biraz daha ana tema üzerinden hızlıca gideceğim. Derin araştırma yapmak isteyenler için Enuma Elish'in çeşitli çevirilerini ve deminki bilimsel makaleleri açıklamaya bırakıyorum. Destanda Tiamat'ın çok güçlü olduğu için diğer tanrıların onunla boy ölçüşemediği anlatılır. Ama anlatım tarzı çok dikkat çekicidir. Onunla mücadeleye gidenler de ya da onu yatıştırmak için görüşmeye gidenler de onun huzurunda çok kalamaz ve onun gücünden ötürü gerisin geriye dışa itilirler, kovulurlar diye anlatılır. Çok ilginç değil mi? İşte bu kaos döneminde bu dış gezegen tanrılarının kurtarıcısı olan bir karakter aniden hikayeye katılır. Meşhur tanrı Marduk. Kendisi Tiamat'la yarışacak güçtedir. Yani bizim bakış açımıza göre kendisi de büyük bir gezegen. Destanda Marduk'un hem daha önce kendisinden olan 4 silahını kuşandığını hem de Tiamat'la savaşa giderken diğer tanrılardan da 3 tane daha aldığı anlatılır. Burada da işe yerçekimsel mekanikler giriyor.
Dev kütleli gezegenlerin diğer gezegenlerin yörüngesinden geçerken onların uydularını çalabilecekleri bilinen bir olgu. Yani burada Marduk'un hali hazırda sahip olduğu 4 uydusuna yol üzerindeki gezegenlerden 3 uydu daha ekledi olarak yorumlamak mümkün. Peki bu Marduk nasıl oldu da pat diye hikayeye giriverdi? Dikkat ederseniz diğer gezegenlerden bahsederken doğumları, büyümeleri, ebatları hakkında bilgiler verilmiş. Ama konu Marduk'a gelince dev gezegen ya da hikayede geçen adıyla güçlü tanrı bir anda sahneye çıkıyor. Destanda bunun nedeni anlatılmaz. Ama destanı 12. Gezegen adlı kitabında yorumlayan Zekeriya Sitchin, Marduk gezegeninin ki o kitabında bu gezegene Nibiru demiştir, diğer gezegenlere kıyasla çok daha büyük bir yörüngeye sahip olduğu için gelişimini bir nevi gözlerden uzak tamamladığını ve daha sonra yörüngesi Güneş'e yaklaşınca konuya dahil olduğunu iddia eder. Peki bu gerçekten olabilir mi? Konuyu biraz bilimsel verileriyle destekleyelim. Daha sonra hikayeye tekrar döneceğim. 19. yüzyılın başlarında Uranüs'ün keşfedilmesinden sonra Urban Le Verrier ve John Couch Adams gibi matematikçiler ve bazı astrofizikçiler Uranüs'ün yörüngesinde anomalilikler keşfederler ve bunun sebebini açıklamak için çalışmaya başlarlar. Teknolojimiz o zamanlar imkan vermese de bu ekip matematiksel olarak yörüngede oluşan bu anomalilerin Uranüs boyutlarında ondan daha uzakta bir gezegenin olması gerektiğine bağlarlar. Ve gerçekten bu iddialardan yıllar sonra Neptün keşfedilir. Bu sayede de matematiksel formül doğrulanmış olur. Size daha önce de demiştim, yaratılışta tek bir evrensel dil vardır, o da matematiktir. Bunu unutmayın. İşte buna benzer bir hesaplama ünlü bir gökbilimci ve Lowell gözlemevinin kurucusu Percival Lowell tarafından da 1900'lü yılların başlarında da yapıldı. Lowell, Uranüs ve Neptün'ün yörüngesel anomaliliklerinin de Neptün'den bile daha ötede büyük bir kütle tarafından oluşturulduğu iddiası ile senelerce araştırma yapmıştır. Fakat bir sonuca ulaşamamıştır. Lowell bu göksel kütleye gizeminden ötürü gezegen X adını vermiştir. Günümüzde kimi kaynaklarda gezegen 9 diye de geçer. Bu iddialardan sonra geçen senelerde Plüton keşfedildi. Ama onun kütlesi bu oynamaları yapacak kadar güçlü değildi. Bu olayın sebebi günümüzde bile halen araştırılıyor. Evet, dışarıda bir yerlerde hem dış gezegenlerin yörüngelerini etkileyen, hem Oort bulutunun yapısını etkileyen, hem de Hale kuyruklu yıldızının yörüngesini etkileyen bir güç mevcut. Ama bu tam olarak ne halen bilmiyoruz. Yani bilim Enuma Elish'in verdiği bilgilere göz kırpsa da tam net doğru diyemiyoruz. Fakat destan bizi şaşırtmaya devam ediyor. Destanda Marduk'un silahlarını kuşanıp Tiamat'a doğru hareket ettiğini anlatmıştım. Ve bu hareket nihayetinde akıl almaz bir yıkım getirecekti. Tiamat'la Marduk, tanrıların en bilgesi, yürüdüler birbirlerinin üstüne. Bastırdılar teke tek dövüş için, yaklaştılar vuruşmak üzere. Bir ok attı Marduk, ok yırttı Tiamat'ın içini, yere attı cesedini ve üstüne çıkıp durdu Marduk. Önder Tiamat'ı öldürdükten sonra onun çetesi bozuldu, ordusu dağıldı. Benim özet olarak verdiğim bu savaş aslında çok daha detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Destan bize Marduk'un zaferi sonrası Tiamat'ın parçalandığını ve bir sonraki saldırıda ise Marduk'un Tiamat'ın ölü bedenini ikiye ayırıp bir parçasıyla yeri, bir parçasıyla da göğü yaptığını anlatır. Sembolizmde yer, dünya gezegenini refere ediyor. Çünkü olaylar sonrası insanlık bu parça üzerinde yaratılıyor. Kulağa fantastik bir anlatı gibi geliyor değil mi? Fakat bu olayın bilimsel gerçeği aslında çok çarpıcı. 2005 senesinde Fransa'nın Nice kentinde gökbilimciler Güneş sisteminin erken dönemlerine dair detaylı oluşum modelleri ve teorileri geliştirdiler. Bu modelde geçen ana başlıklardan birisi de geç bombalama dönemidir ve konumuzla doğrudan ilgilidir. Bu bilgiye göre Güneş sistemimiz bundan 3.8 ila 4.1 milyar yıl önce, yani gezegenler büyük ölçüde oluştuktan sonra ani bir şekilde kaotik bir duruma geçmiştir. Ve sistemdeki neredeyse tüm gezegenler ve uydular şiddetli bir biçimde meteor yağmurları ile bombalanmaya başlanmıştır. Merkür yüzeyindeki, Mars yüzeyindeki ve hatta Ay'ın yüzeyindeki dev kraterlerin bazıları bu kaotik dönemden kalma eserlerdir. Hatta olayı daha da ileri taşırsak, Teia çarpışması olarak bilinen bir olay bu dönemlerde dünyamızda da yaşanmıştır. Bu hipoteze göre dünyamız daha yeni oluşmuş sayılırken Mars büyüklüğünde olduğu düşünülen bir gezegensel gök cismiyle çarpışmış ve günümüzdeki ekseni eğik halini almıştır. Ayrıca bu teori dünya üzerindeki suların nasıl dünyadan daha yaşlı olduğunu da açıklamaya çalışan bir teori. Son bulgu ise Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağının varlığı. Günümüzde de asteroid kuşağının oluşumu hakkında iki ana teori var. Birincisi sistemin ilk oluşumu sırasında kalan molozların bu bölgede sıkıştığı yönünde. İkinci teori ise o bölgede zamanında bir gezegen olduğu ve parçalanıp hem geç bombardıman sürecini oluşturduğu hem de kalan parçaların asteroid kuşağını oluşturduğu yönündeki teori.
Çapraz ilişki kurarsak video boyunca anlattığım diğer bilimsel çalışmalar ile çok daha uyumlu bir teori. İşte hem bu geç bombardıman dönemi ve asteroid kuşağının oluşumu hem de Theia çarpışması teorisi bize gerçekten destanda bahsedildiği gibi devasa bir gezegensel yıkımın yaşanmış olabileceğini gösteren bilgiler. Özellikle mitolojide sular diyarı olarak gösterilen Tiamat'ın parçalanması sonrası o parçadan birinin dünyayı oluşturması ve insanlığın orada yaratılması mevzusu ise cidden dikkat çekici. İyi de şimdi ortaya şöyle küçük bir sorun çıkıyor. Binlerce yıl önce yazılmış, içinde insanların göklerden gelen varlıklar tarafından nasıl tasarlanıp ne için yaratıldıklarını detaylıca barındıran bir destan, zaten yeterince ilginç değilmiş gibi bir de bilimsel olarak bizim bile günümüz teknolojisiyle tam olarak çözmekte zorlandığımız olaylar zincirini gerçekten bu denli net bir şekilde anlatıyor olabilir mi? Gerçekten mitolojide tanrıların evi, tanrıların dağı, tanrıların diyarı olarak anlatılan yerler bize uzaydaki bir noktayı mı işaret etmekte? Aslına bakarsanız bu sorunun cevabı basit bir şekilde evet. Tanrıların göksel evi konsepti insanlık tarihi kadar eski bir konsepttir ve günümüzde bile semavi dinler ile bu konsept varlığını devam ettirir. Sümerlerde Anunnakiler göklerden gelen canlılar olarak betimlenir. Hindu inancında tanrıların Vaikuntha, Brahmakola gibi üst seviye göksel boyutlarda, diyarlarda yaşadıklarına inanılır. Antik Mısır'da öte alem Duat, tanrıların diyarı olarak gösterilir. Yunan mitolojisinde tanrılar Olympus dağı olarak tanımlanan bir yerde göklerde yaşarlar. Semavi dinlerde de karşımıza Tanrı'nın katına ateşten bir kapıdan geçerek ulaşan Enok peygamberden, kendisi için onu gökteki katımıza çıkardık denilen Ezekiel peygamberden ve hakeza Kur'an'da da aynı ifadeyle göksel katımıza çıkardık diye geçen İsa peygamberden bahsedilir. İslam kültüründe Muhammed peygamberin kanatlı bir binek ile miraca çıkarıldığı ve Sidretül Münteha adı verilen bir noktadan sonrasına onu oraya çıkaran Cebrail'in "ben seninle gelemem, buradan tek başına geçeceksin" dediği anlatılır. Kısaca bu motif tarih boyunca sayısız kez karşımıza çıkar. Yukarılarda bir yerlerde tanrıların ya da Tanrı'nın, Allah'ın bulunduğu kat, mevki ya da diyar kavramı. Bu sadece mitlerde geçen bir kavram da değil. Antik medeniyetler bize açık açık tepede belirli bir noktayı göstermişlerdir. Mesela Mısır piramitlerine baktığımızda Orion kemerini tam olarak gösterecek şekilde yapıldığını ve hatta kral odasındaki şaftın da doğrudan Sirius yıldızının doğuşuna bakacak şekilde dizayn edildiğini görürüz. Böylelikle Firavun'un kutsal ruhunun Sirius'ta tanrılar ile tekrar buluşması hedeflenmiş. Meksika'daki Teotihuacan piramitleri Orion takım yıldızına göre hizalanmıştır. Çin'deki Şiyan piramitleri Orion takım yıldızına göre hizalanmıştır. Dogonlar, tanrıların Orion kümesinin bir parçası olan Sirius'tan geldiklerini anlatırlar. Ve hatta bilimin bu bilgiyi keşfetmesinden yüzyıllar önce Sirius takım yıldızlarının bir değil 2 yıldızdan oluştuğunu bize söylemişlerdir. Antik Türkler Sirius'a büyük önem atfederler. Hatta kurttan türeyiş efsanesi bile bu kökene dayanır. Çünkü Sirius büyük köpek, büyük kurt olarak da mitolojide geçer. Kısaca her kültür göklerdeki tanrı katını benimsemiş ve pek çoğu da bunu Orion kümesi ve özellikle de Sirius ile ilişkilendirmiştir. Bu olay Kur'an'daki Necm yani Yıldız suresiyle de zirve yapar. Sure Sirius'a yemin ederek başlar ve okuyanlara orada yaşayan canlıların da yaratıcısının Allah olduğunu anlatır. Kur'an'da bu konular hakkında bulacağınız en net anlatım bu surede geçer. Kur'an'daki kimi ayetleri bazı videolarımda eleştirsem bile içinde sıra dışı bazı bilgiler verdiğini size anlatmıştım. Bu da onlardan birisi. Peki tüm bu bilgilerin videomuzun konusu olan Nibiru ile alakası tam olarak ne? İşte sıra geldi bunun cevabına. Zekeriya Sitchin ısrarla Nibiru'yu bir gezegen olarak göstermiş ve Anunnakilerin evi orasıdır demiş olsa da aslında daha önceki videolarımda da dediğim gibi bu onun kendi iddiasından öteye geçmez. Sümer mitlerine baktığımızda karşımıza Nibiru kelimesi bir gezegen olarak çıkmaz. Sitchin'in kitaplarında bahsettiği gezegen aslında size demin anlattığım Marduk olarak tabletlere yazılmış gezegendir ki bilimsel olarak düşünürsek gezegen gerçekten varsa ve yörüngesi de gerçekten güneşten ve sistemden bu kadar uzak bir şekildeyse o gezegende hiçbir canlının yaşamasının imkanı olamaz. Hele ki Sitchin'in dediği gibi gelişmiş teknolojik varlıkların yaşaması neredeyse tamamen imkansızdır. Güneş sistemimizde Mars'tan ve yaşanabilir hattan sonraki bölüm inanılmaz derecede soğuktur. Çünkü güneşin ışınları gücünü mesafeden dolayı kaybetmeye başlarlar. Mesela Jüpiter'in üst atmosferinde sıcaklık eksi 145 derecedir. Ama gezegenin içine girdikçe gazların sürtünmesinden ve basınçtan dolayı ısı binlerce dereceye kadar çıkar. Fakat kayalık gezegenlerde ısı bu şekilde artmaz. Ha atmosferi aşırı kalındır derseniz de
akıl almaz bir basınçtan bahsediyoruz demektir ve o basınç altında da hayatın var olması neredeyse imkansızdır. Yani ortada gerçekten bir Marduk gezegeni varsa bile bilimsel olarak onun üzerinde bir yaşam oluşması, hele de o yaşamın aşırı gelişmiş bir medeniyete ev sahipliği yapabilecek seviyeye gelmesi pek mümkün gözükmüyor. Peki tüm bu Nibiru tanrıların evi olayı o zaman çöp mü oluyor? Aslında hayır. Sitchin'in bir varsayım yapması ve bunun yanlış çıkması konunun çöp olduğunu bize göstermez. Sitchin'in yanıldığını gösterir. Nibiru kelimesi aslında göklerdeki bir geçit, bir nokta olarak tabletlerde karşımıza çıkar. Şu ana kadar hiçbir tarihçi bunun tam olarak neyi refer ettiğini çözemediler. Ama genel kanı biraz önce de dediğim gibi bir geçidi, bir geçit noktasını belirttiği şeklinde. Şimdi Nibiru'yu bu şekilde ele alırsak işler biraz daha garip bir hal alıyor. Çünkü bu sefer de hem antik inanışlarda geçen hem de biraz önce anlattığım semavi din kaynaklarında geçen Tanrı'ya giden yol, portal kavramı karşımıza tekrar çıkıyor. Enok'un ateşten kapı dediği, İslam kültürünün son sınır olarak nitelendirdiği Sidretül Münteha'nın ya da Norse mitolojisinde geçen ve tanrıların bir diyardan bir başka diyara anında gitmesini sağlayan Bifrost denilen ışıktan köprünün sanki bu Nibiru kelimesinin ifade ettiği şeye daha çok benzediği ortaya çıkıyor değil mi? Bir geçit. Hatta ben de bu tanrısal geçit denilen portallarla ilgili bir video yapmıştım. Merak edenler izleyebilirler. Enuma Elish ise bu yüzden son derece dikkat çekici bir destan. Ve eğer günün birinde ondan daha eski ama aynı bilgileri daha net ifadelerle yazan tabletler keşfedilirse ki bu son derece olası ve gerçekten olayın gezegenlerin oluşumunu anlattığı sonucu kanıtlanırsa işte o zaman tüm tarih baştan yazılacak demektir. Düşünsenize, binlerce yıl önceki medeniyetlerin güneş sisteminin nasıl oluştuğunu bilmesinden bahsediyoruz. Bu bize iki sıra dışı olası sonucu gösterir. Ya eski medeniyetler inanılmaz derecede gelişmişlerdi ya da birileri gerçekten göklerden gelip onlara bu bilgiyi vermişlerdi. Olayı toparlamak gerekirse günümüzde Zekeriya Sitchin ve onun popüler olmuş kitapları sayesinde herkes Nibiru'yu Percival Lowell'ın gezegen X dediği gezegenle ilişkilendiriyor. Ama dediğim gibi Nibiru aslında destanlarda bir gezegen anlatmak için kullanılmaz. Sitchin'in dediği gezegen destanda karşımıza Marduk olarak çıkar. Marduk gezegeni ya da gezegen X olarak bilimin adlandırdığı yapı ise gerçekten hem matematiksel modellere göre hem de güneş sisteminin oluşum modellerine göre olma olasılığı gerçekten yüksek olan bir gezegen. Ama burada yaşayan canlılar var demek çok uç bir iddia olur. Sitchin'in yanlış olarak anlattığı bir diğer konuda bu gezegenin her 3600 senede dünyaya yaklaştığı bilgisidir. Bununla da alakalı tarihte en ufak bir kayıt yoktur. Sonuçta antik kültürler gözlem konusunda gerçekten çok başarılı insanlarmış. Bu denli büyük bir olay yaşansa bunu kayıt altına alırlardı. Almamalarını geçtim, güneş sistemimize gezegenimizden kat be kat daha büyük bir gezegenin giriş yapması demek, gerçekten tahminlerinizin çok ötesinde bir yıkım oluşması demek. Aynı Enuma Elish destanında geçen yıkımlara benzer. Dev depremler, asteroid çarpmaları, yörüngesel bozulmalar, sayısız örnek ile bunu çoğaltabiliriz. Ama son 3600 senede bunların yaşandığına dair bir bilgi yok. Evet, hem antik yapılar inşa ediliş biçimlerine göre hem de antik mitler ve günümüz dinleri, kültürlerindeki bilgilere göre eski insanlar bize kafamızı kaldırıp yukarıda bir noktaya bakmamızı söylüyorlar. Ve bu noktada Sirius yıldızı olarak genelde karşımıza çıkıyor. Orası gerçekten antik kültürlerin tanrılar dediği uzaylıların yaşadığı bir yer mi? Yoksa sırf parlaklığından ötürü dikkat çekmiş bir yıldız mı? Ya da semavi dinlerin mitolojisinin göklerdeki en üst tanrısal kat dediği yer mi? İşte bu sorulara şu an cevap vermek ne yazık ki mümkün değil. Kim bilir, belki günün birinde dünyamıza 8.6 ışık yılı mesafedeki bu yıldız sistemine bir mesaj gönderir ve merhaba deriz. Hatta belki de günün birinde oradakiler her kimler ise antik medeniyetlerin dediği gibi bizi ziyarete tekrar gelirler. Yaşayıp göreceğiz. Sonuç her ne olursa olsun dua edin Enuma Elish destanı bambaşka bir şey anlatıyor olsun. Ve dua edin Zekeriya Sitchin gibi kişilerin iddiaları tamamen yanlış olsun. Çünkü sistemdeki gezegenlerin yörüngesine ters, böylesine büyük bir gezegen gerçekten varsa ve günün birinde sisteme tekrar girecekse işte o zaman hepimiz yandık demektir. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İçerikleri beğendiyseniz kanala abone olup videoları beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalın büyümesine en büyük desteği bu şekilde vermiş olursunuz. Bu video sizlerden gelen bir talep üzerine yapılmış bir konuydu. Benzer şekilde içeriklerin yorumlarına kanalda görmek istediğiniz konuları siz de yazabilirsiniz. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.